beni çok derinden etkileyen bir cenaze olayından bahsedeceğim. Onun üzerine ilk toprağa atan kişi babası oldu. Hasan-ı Basri Hazretleri talebelerine diyor ki, vefat eden o kardeşimizle konuşmaya başladım. Adeta şok oldum. Eyvah dedim. Dedim ki ey falan. Gerçekten orada şu anda durumun nasıl dedim. Cennet bahçelerinden bir bahçe ya da cehennem çukurundan bir çukur olacak. O vefat eden kişinin ayakkabılarını dış kapıya koymuşlar. Bundan sonra bu eve giremezsin. Bundan sonra bu çocuklar senin çocukların değil. Eş senin eşin değil artık. Parayı çok severmiş. Parayı harcamaz, biriktirir, arsa falan alırmış. Aynı zamanda da sultanın da berberiymiş. Bu muazzam bir ders ve bundan kesinlikle ders almamız icap ediyor. Değerli dostlar, daha yeni yaşadığım ve beni çok derinden etkileyen bir vefat olayından ve cenaze olayından bahsedeceğim. Bundan bir hafta önce bir vefat olayı gerçekleşti ve cenazeye gittim. Vefat eden 30 yaşında bir akrabamız. Ve bu işin çok ilginç bir tarafı var. Vefat eden bu akrabamızın 2 sene önce Ekim ayında düğünü vardı ve 2 sene önce düğününe iştirak ettik. Bu sene yine Ekim ayında cenazesine iştirak ettik. Gerçekten acıklı bir olay. Fakat olayın gerçekleşme kısmı bile çok manidar, çok ibretlik. Bu akrabamız bir caminin önünde üzüm satarken kalp krizi geçiriyor. Millet çıkıp bakana kadar maalesef nefessiz kalıyor. Hastaneye kaldırıyorlar. Bir hafta yoğun bakımda kaldıktan sonra vefat ediyor. Ben bu akrabamızın cenazesine de gittim ve orada tabii genç yaşında vefat ettiğinden dolayı, 30 yaşında vefat ettiğinden dolayı çok ciddi bir katılım olmuş. 2 senedir evlenmiş, 6 aylık bir çocuğu var ve hayata daha yeni atılıyor. İşte oradaki akrabaları vesaireleri konuşuyorlar. Yani çok ciddi hedefleri var, çok ciddi planları var. Evlilikten sonraki hayallerinin bir kısmını gerçekleştirmek için işte normalde başka bir yerde çalışıyor. Hafta sonları da babasına yardım ediyor. İşte üzüm satıyor vesaire. Çünkü hayatta bir hedefi var. Fakat ölüm gelmesiyle beraber maalesef bütün planlar yarıda kalıyor. Ve cenazeye katıldık. Çok ilginç bir şey beni derinden etkiledi. Götürdük, kabir açıldı ve onu kabre ilk koyan kişi onun bir küçük kardeşi oldu. Yani bizi kabre akrabalarımız koyuyor ve onun üzerine ilk toprağa atan kişi babası oldu. Acayip etkileniyor. Evet, sen vefat ettikten bir gün sonra senin en yakın akrabaların, kardeşin ve baban seni toprağa gömüyorlar. Ve yaklaşık yarım saat cenaze merasimi gerçekleşti. Defin işlemi gerçekleşti. Herkes ayrılıp gitti. Ben cenazenin başına geçtim. Adeta vefat eden o kardeşimizle konuşmaya başladım. Hani anlatırlar ya, Hasan-ı Basri Hazretleri talebeleriyle beraber böyle bir kabristanın başında dururlarken Hasan-ı Basri Hazretleri talebelerine diyor ki, bu vefat eden bu meyyit dirilseydi sizce hayatla ilgili neler yapardı? Hayatında ne gibi değişiklikler yapardı? İşte talebeleri hepsi tek tek şöyle söylemeye başlıyor. Eğer kalksa bundan sonra çok daha ziyade fazla namaz kılardı. Çok daha ziyade sadaka verirdi. İnsanların hakkına, hukukuna riayet ederdi. İlim tahsil ederdi. İlahi bir sürü şeyler saymaya başlıyorlar. Hasan-ı Basri Hazretleri onlara diyor ki, doğru söylediniz. Fakat bu vefat eden kişi bir daha kesinlikle buradan kalkmayacak. Ama bakın, sizler ayaktasınız. Bundan sonraki hayatınızı az önce söylediğiniz gibi ziyade ederek, daha ziyade ibadetle, daha ziyade ilimle, daha ziyade insanlara faydalı olmakla, dürüst yaşamakla, başkalarına menfaat dokundurmakla geçirebilirsiniz. Ben de işte bu vefat eden kişinin kabrinin başına geldim. Dedim ki ey falan. Gerçekten orada şu anda durumun nasıl dedim. Bir daha dünyaya şu anda kalksan neler yapardın? Hasan-ı Basri Hazretleri'nin dediklerini tahattür ederek kendim ders almaya başladım. Evet değerli dostlar, o kabir kuyusuna herkes ister istemez girecek. Ya imanlı ya imansız. Ve orada bize arkadaşlık edecek olan tek bir şey var. Amellerimiz, yaptıklarımız orada bizim arkadaşlarımız olacaklar. Orası ya bizim için cennet bahçelerinden bir bahçe ya da cehennem çukurundan bir çukur olacak. Allah muhafaza eylesin. Ya ebedi bir cennet ya ebedi bir cehennem. Ve cenaze olayına devam ediyorum.
orada o vefat eden kardeşimizle sohbet ettikten sonra döndüm, eve geldim. Eve geldiğimde karanlık çökmek üzereydi. Akşam vakti. Bir de ne göreyim? O vefat eden kişinin ayakkabılarını dış kapıya koymuşlar. Adeta şok oldum. Eyvah dedim. Ben de böyle olacağım. İlk günden itibaren ayakkabılarımı kapının dışına mı koyacaklar? Aslında ne demek biliyor musunuz? O ayakkabının dışarıya konulması şu demek. Bundan sonra burası senin evin değil artık. Bundan sonra bu eve giremezsin. Bundan sonra bu çocuklar senin çocukların değil. Eş senin eşin değil artık. Ve istesen dahi bu eve bir adım dahi atamazsın. Geride bıraktıklarının hiçbirisi artık senin değil. Bu mallar, bu biriktirdiklerin artık senin değil. Ayakkabıların dışarıda artık. Bu ayakkabılarının olduğu yerden bir adım dahi içeri giremezsin. Evet kardeşlerim, bu muazzam bir ders ve bundan kesinlikle ders almamız icap ediyor. Bizi de kabre koyacaklar ve akrabalarımız üzerimize toprağa atacaklar ve geldikten sonra ayakkabılarımızı, eşyalarımızı, bize ait ne varsa hepsini kapının önüne bırakacaklar. Peki böyle bir hayat için ebedi hayat feda edilir mi ya? Onun için gelin ölmeden önce ölelim. Yani ölmeden ölmüş gibi hayatımıza devam edelim. Hayatımızdan ders alalım. Biz vefat edip gittikten sonra arkamızda ne bırakıyoruz? Bıraktıklarımızın ahirette bize bir faydası var mı? Hani anlatırlar ya, Kanuni Sultan Süleyman döneminde berberlik yapan Nurettin Efendi diye birisi parayı çok severmiş. Parayı harcamaz, biriktirir, arsa falan alırmış. Aynı zamanda da sultanın da berberiymiş. Ve bu böyle hayat devam ederken bir gün bakmışlar ki Nurettin Efendi'nin, o berberin almış olduğu o arsalardan binalar yükseliyor. İşte cami yapılmış, mektep yapılmış, medrese yapılmış. Gelip Nurettin Efendi'ye söylüyorlar. Bakıyorlar, evet Nurettin Efendi bunları yapıyor. Tabii haber sultanın kulağına da gidiyor. Sultan berber Nurettin Efendi'yi çağırıyor. Diyor ki Nurettin Efendi, sen böyle parayı çok seversin. Sen parayı böyle başka şeylere yatırmasın. Nasıl oldu da bu camiyi, bu mektebi, bu medreseyi yaptın? Nurettin Efendi diyor ki sultanım diyor, parayı çok sevdiğim doğrudur. Fakat düşündüm, taşındım. Ben bu fani dünyada bu parayı bırakmak istemiyorum. Bu kazandıklarımı ebedi hayata göndermek istedim. Onun için cami, mektep, medrese yaparak o paramı ebedileştirdim. Evet, Nurettin Efendi aslında çok akıllıymış değerli dostlar. Sevdiği şeyleri bu fani olan hayatta bırakmak istememiş. Ebedi hayata yatırım yapmış. Onun için biz de ne yapacaksak ebedi hayatı düşünerek ona göre yatırım yapalım. Amelimiz, ibadetimiz, kulluğumuz hep bu şuur içerisinde gerçekleşsin inşallah.